indik feribottan. Pasaportlara baktı. Türk müsünüz dedi. Bir dakika bekleyin dedi. Ne kadar kalacaksın? Nerede kalacaksın? Siz dedi bir ofise kadar alabilir miyiz? Onları içeri aldılar. Bizi almadılar. Aa, burada da varmış sahil yeri. If you come here next time, just booking advance. Resul Takası Odası. Nerede fiyat neyse her yerde o. Çok da güzel bir cümleyle kapattım bak. Oha Ebu! Şaka yapıyorsun. Kemik. Bak şu kel abi var ya hemen önümüzde. Evet, o hep orada. O koltuğa oturmadan ben bu adamın ayrılmayacağım mesela. Diyorum çok güzel. Güzel iyi yapıyorlar ya. Hepinize yeni ülkemiz Tayland'dan selamlar arkadaşlar. Selamlar abi dostlar. Biz biliyorsunuz Malezya'daydık, Langkawi Adası'ndaydık. Langkawi Adası ile Tayland arası da 1,5 saatti feribotla. Evet. Biz de dedik ki neden Tayland'a feribotla girmiyoruz? Farklı bir giriş. Yapalım istedik. Satunili Tayland'ın en güneyinde bulunan illerden bir tanesi ve yukarı doğru çıktıkça bir sürü bir şeyler görürüz diye buraya gelmek istedik. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum. Bilmiyorum. Çünkü biraz sıkıntılar yaşadık. Biraz girişte sorun oldu. Şimdi Satun'a geldiğimizde gümrük kontrolü esnasında bizim pasaportların Türk olduğunu görünce diğer hiçbir turiste uygulamadıkları bir muameleyi bize orada uyguladılar. Bunu videonun ilerleyen kısımlarında size anlatırız. Biz şu anda Satun'da bir feribot iskelesindeyiz arkadaşlar. 1,5 saat sonra buradan çok güzel bir ada olan Koh Lipe Adası'na feribotumuz var. Şimdi bu Koh Lipe Adası Tayland'ın hala çok fazla turizmin dişini geçirmediği, ayvayı yememiş adalarından bir tanesiymiş. Tam bizlik ve de sizlik yani. Çok güzel bir ada. Mükemmel görselleri olan, içerisinde 3 tane ana plajı olan böyle izole kalmış süper bir adaymış burası. Tayland'ın Maldivleri olarak geçiyor bu arada. Adada otel bulamıyorsun ama. Öyle bir sorun var. Biz şans eseri bir tane otel bulduk. Geceli, otel bulamıyorsun derken otel var ama 15-20 bin lira, 30 bin liraya oteller var. Bizi aşıyor. Biz 7 bin liraya bir tane otel bulduk ki o da bizim yine bugüne kadarki en yüksek bütçeli kaldığımız oteldir ama başka yok. Yapacak Çok bir şey merak yok. ediyoruz. Gideceğiz bu adaya. Gideceğiz abi kafayı kırdık yani. Oteli tuttuk, odayı tuttuk 7 bin liraya ancak şu anda şöyle bir sorun içerisindeyiz. Otel parayı bizden çekmiş olmasına rağmen sistem bizim rezervasyonumuzu konfirme etmiyor. Yani biz oraya vardığımızda sizin rezervasyonunuz onaylanmadı deyip bize hadi deyip yol verebilirler. O durumda adada nerede kalacağız? Nasıl Başka kalacağız? otel yok görünen. Adada trafik yok, araba yok falan yani yürüyerek eşeklerle falan takılıyorsun. Sahilde kalabiliriz. Sahilde kalabiliriz. Akrep mi yer bir yerimizi? Her şey bilinmezlik içerisinde. Ki birazdan... bence kesin bir şey yaşanacak orada. Başka otel yok görünen. O zaman feribota. Haydi bakalım. Hadi. Gitmeden önce bir gel bir şey göstereceğim sana. Gel. Bak şurayı görüyor musun şurayı? Göremiyorum. Şurada beğeni var, yorum Var. yapma var. Var. Yapın. Hype var, abone ol var. Yapılmamış sanki. Yapın arkadaşlar. Bunların hepsini yapın. Bunlar ücretsiz şeyler. Bize destek olmak istiyorsanız bunların hepsini yapın. Mesela şu anda bir neyle başlasınlar? Bir beğeniyle başlayın. Diye. Bir Abone de yorum ol. atın. Abone de olun. Hepsini yapın. Hadi Sizi o zaman. öpüyoruz. Thank you. I am at the hotel now. And hotel says they didn't have any information of me coming. I have a reservation ID and the amount has been withdrawn from my account. But the hotel says they don't have any information, so I'm waiting in the reception now. And they are waiting at information from Agoda. This is what they say. Yes, they're not ready. So could you please help me with your... Sen mi anlatacaksın ben mi Sen anlatayım? anlat lütfen. O zaman hızlıca anlatayım Bizi arkadaşlar. bu işin içine sen soktun be. Ya ben sokmadım. Agoda, şimdi burada bu bölgede Güneydoğu Asya, Uzak Asya ülkelerinde Agoda programı çok yaygın kullanılan bir program bizim bildiğimiz. Daha önceden de Endonezya'da falan da bunu kullanmıştık yine. Evet. Otel diyor ki bize haber vermediler. Agoda ile oteli konuşturduk aynı anda. Adamlar bak saat şu anda buranın saatiyle 3.30, buranın check-in saati 3. Adamlar daha bizim buraya geleceğimizin bilgisini biz adamları Agoda'yı aradığımız için otele verdiler. Ondan sonra Agoda'ya diyorum ki tamam nasıl bilgisini vermemişsin? O diyor ben sizin diyor ücretinizi geri vereyim. Şimdi biz öyle bir mağdur olduk ki yolu bir göstersene. Yolu göstereyim. Yani bu mağduriyetin şu anda sadece sapı yani. Ya bu nereye yürüyeceğiz? Ne yapacağız? Taksi yok, hiçbir şey yok. Şimdi bulacağız bir yer inanıyorum. En kötü sahilde yatacağız Hemen şu dedik. sola bakalım mı mesela? Before you go to everywhere, we have okay. Not have maybe you want to stay here.
Şimdi hemen o çıktığımız cillop gibi otelin dışında böyle bir bungalov hane bulduk. Günlük oda satmıyoruz dedi. Aylık satıyorlarmış. Kaç lira dedim. Aylığı 10.000 lira diyor. 10.000 baht diyor. Yani gelip böyle bir yerde, bu adaya pahalı diyorlardı. 10.000 liraya gelip burada aylık Ya bir yerde kalabiliyormuşsun. internette çok pahalı ve oda yok yani. Evet, Enteresan inanmayacaksın bir yer abi. burası. İnternette her duyduğuna inanmayacaksın. Bak 10.000 liraya aylık burada oda kiraları var dedi. Var mısın be bir ay kalmaya? Varım. Gerçekten mi? Aşkım sana bir şey söyleyeceğim. Biz yukarıdaki yere 7.000 küsür lira para ödüyorduk. Günlük. Aylık tutalım burayı, istediğimiz kadar kalalım. İster bir hafta ister 2 hafta, öyle bir şey de olabilir bak. Diyorsun. Odasına bakalım. Çok gösterdim. seversek 2 hafta kalalım mesela burada. Tamam, adam da diyor zaten 2 gün 3 gün ben sana bir tane odam var kiralayabilirim ama pahalı söylerim diyor. Ben de diyeceğim o zaman tam aylık söyle. Bir göstersin odasını Tamam. bakalım. This day, This is for 4 days. 4 day. 4 days 4,000. For night. Like this Kliması yok ya. Yoksa çok güzel. one. Not a fan. Fan var. Yeah. Çok sıcak. Other Today, one? yeah. Yeah, of course. This is good. This here, you know, this I like primarily, yeah, some people stay. Okay, move. Yeah. This I sun. Do something, Yeah, yeah. this some Relax. people stay. Yes. Okay, can we see the monthly rent if you can? Orada klima var mı acaba? O paraya klima mümkün değil aslında. Değil mi? Değil. Keşke olsaydı ya. Klima olsaydı var ya, hiç düşünmezdik şu an burayı. Gidelim. Akrabalar gelsin ya. Yeah, full. Empty now, full. People stay month. So you don't have any Not now, not now. empty for Yeah. month. Şu anda yeah. aylıklar dolu. So soralım bakalım ne zaman buraya aylık gelip kalmak isteyen olsa ne zaman book etmeli? So if we want to come here to stay 1 month, or our friends, when should we make the reservation to find empty one? Which month? December? Oh, not sure. You know, some people stay. September. This one, you know, like some people stay there 2 months, some people stay there 5 months. Right. They stay all here. You know, some people stay. Many stay for months. Yeah. People come to work diving. Divers stay here. Yeah. So how they find you? They come see you and Yeah, it is empty, they pay and they rent. Yes. Okay. Thank you very much for your support. Thank you. Evet, genelde burada dalgıçlar kalıyor diyor. Avrupalı dalgıçlar işini biliyor ya. 10.000 baht kaç para yapıyor? Kaç dolar yapıyor? 200 dolar mı yapıyor? Adam 200 dolara cennetin içine gelip kalıyor ya. Bir ay. Kolibya'daki evimize hoş geldiniz. Hoş gördük efendim. Nasıl ama odamız? Birazcık 10 şu numara. anda dağınık görünebilir. Birazcık uzandık çünkü. Hemen eşyalarımızı yerleştirdik, çantalarımızı boşalttık falan. Size öyle merhaba demek istedik. Çünkü neredeyse enerjimiz kalmamıştı. Evet. Sırt çantalarımızla biliyorsunuz geziyoruz biz. İşte onlarla otel arama falan çok Zor. gezmedik neyse Zorlu ki. oldu. Hemen böyle ilk sorduğumuz otellerden bir tanesini tuttuk. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar otel varmış aslında. Varmış. Odamız güzel bebeğim. Ben Çok güzel. sevdim. Ben de Otelimiz sevdim. de güzel. Havuzu bilen var. Gecelik Tabii. ne dedik buraya şimdi? 1500 baht. 1500 baht. Bahtı kara kaç? 1500 lira yani. Ya internette öyle bir fiyatlar dönüyor ki şok oldum ben buraya gelince. Evet. Gayet güzel. Klimalı milimalı. Denize 5 dakika mesafede. Çok güzel. Evet. Şöyle banyosu var. Banyosu da temiz. Gel Mis. bak ne göstereceğim, gel. Göster bakayım. Balkonu var. Balkonumuz çok güzel ve baksana Cihan, palmiye ağaçlarımız var. Çok iyi. Hindistan cevizleri üstünde. Ben bu gece tırmanırım oraya. Tırman ya, ben sana sapan yapayım, sapanla al. O öyle ağaçtan hemen çıkar çıkmaz içiliyor mu bu? Galiba Özel kuru- olgunlaşması lazım. He, ağaçta olgunlaşması lazım. Evet. Dışarıda değil. Bilmiyorum ki. Düşenlerden birkaç bakacağım ben. Bak Bak, burada orada var düşmüş. Cihan, düşmüş buralara. Doğal, güzel bir Kafamıza ortam falan ya. düşmesin de dikkat edelim ha. İnşallah Çok ağır. düşerse yanarsın o. Düşmez. Barlar marlar var. Gelirken gördük. Ne diyorsun? Gece uykumuzun içine etmesinler. Yok ya, bence burası var ya böyle dinlenmelik, sakin. Çok güzel bir ada. Bence. Göreceğiz. Keşfedeceğiz. Denize gidiyor muyuz? Hadi. Hadi giyinelim gidelim. Bu güzel adanın çarşı pazarını gezip size gördüklerimizi anlatmanın zamanı geldi mi efendim? Geldi. Ama öncesinde hemen bir yenilikle, daha doğrusu ya bizim hayatımıza giren yeni bir olayla başlayalım. Otelimizde şöyle ki ayakkabıyla gezmek yasak abi. Evet. Girişte ayakkabı ve terlikleri şuraya resepsiyonun yanına bıraktırıyorlar. Burada. Her şey burada. Ne güzel, tertemiz. Değil mi? Ama bak çok hoşuma gitti benim. Evet Cihan, bence de çok güzel. Yani şu Bunu rahatlık, Türkiye'ye getiriyor muyuz? temizlik hissi gerçekten çok güzel. Enteresan. Gel havuzunu gösterelim. Buradan mı? Ha, arka tarafta. Bak burası da havuz Aa, bölgesi. çok güzel Cihan.
Çok iyi abi. Baksana sakin sessiz. Şu odalarda yer olsaydı sordum yok dedi. Bunlar da 1800 bahtmış bu arada. Biz 1500 fark bahta yok. kalıyoruz. 1800 baht çok bir fark yok. Arada 400 lira fark var. Hemen balkondan girebiliyorsun bak. Bu adayı, küçük bir ada ya burası. Ha. Bu adayı böyle yürüyerek 1-2 saatte falan bitirirmişiz gibi. Bitirirsin zaten. Şöyle ada kuzeyden güneye, doğudan batıya 2 kilometre arkadaşlar. Küçücük bir ada burası. Çok güzel. Türkçesi İnce Adaymış bunun. İnci. İnce. İnce. İnce Ada, Tayland'ın en güneyinde bulunan böyle bir takım adalar içerisinde 3-4 adanın en küçüğü burası. Ah canım benim. Güzel, çok şık, güzel bir ada. Tayland'ın güneyine eğer başka bir ülkeden girecekseniz pasaport kontrolü yaptırıp girebileceğiniz tek ada. Değil mi? Burada 3-5 Evet. tane ada var aslında ama hani pasaportunuzda bu adaya gelebiliyorsunuz başka bir ülkeden. Tayland'ın eski deniz çingeneleri yerlileri tarafından ilk başta bir yerleşim alanı olarak kullanılmış. Daha sonra şu anda bir turizm adasına dönüşmüş. Aa Cihan çok güzel. Taze taze yapılıyor hemen. Evet, pizzalarımız geldi. Hemen beraberce bir tatlarına bakalım. Of sıcacık. Ayaküstü lezzetler hesabı ha. Fırından taze çıktı canım. Kaç dakika sürdü pizzanın gelmesi? 5 dakika falan. Müthiş bir tüketim şeysi, çılgınlığı ya. 5 Çok dakikada güzel verdiğiniz ve sipariş geliyor. Yani bir kişi için çok ideal bence. Bence de çok ideal. güzel. Biz ondan bir tane daha yeriz de ikimiz ortak yine de Yemesek de güzel. olur. Bak bakalım bir tadına nasıl? 3 dakikada Çok gelen güzel pizza. görünüyor. Oh, Çok güzel. güzel değil mi? Yap bundan bir tane, Türkiye'yi aç. Ay. Geliriz, ne olur. Yapıyor muyuz bunu Duman Otel'e? Yapalım. Hemen kapıda gelirken çat 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 pizza. Evet. Tamam, düşünelim bunu. Bayağı güzel. Çok güzel. İncecik hamuru. Birazcık daha kaşar olsaydı 100 değil 150 bahta satabilirdim. Yemeğimizi yedik. Şimdi adanın içerisinde çarşı pazar caddesine geldik. Burayı gezeceğiz. Buradan Pattaya plajına gideceğiz. Asıl mevzunun yaşandığı Pattaya plajı. Evet. Ne diyorsun şimdiye kadarki ada deneyimine? Vallahi şimdiye kadar ben çok sevdim. Özellikle nesini sevdim biliyor musun? Tek bir caddesi var. Evet. Sadece şu bulunduğumuz yer ve bildiğim kadarıyla arkadaşlar burada ayakkabı giymemize gerek bile yok. Yani herkes çıplak ayak yürüyor burada. Çünkü Evet. adanın bir ucundan bir ucuna yürümek istediğinizde 20 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Evet, çok güzel. Sevdim o yüzden ben Butik, burayı. minicik bir ada. Ya tam bir ada ruhu taşımıyor mu burası? Evet, kesinlikle. Ya Evet. işte bir yer gelişmediği, özünü koruduğu zaman oradaki hisler de orijinali gibi kalabiliyor. Şimdi bizim yediğimiz yeri gördüğünüz bir pizzacıydı. Sokak, bu ana cadde üzerinde göreceğiniz şeyler dalış şeyleri, acentaları, işte bilet Kıyafetler satan acentalar, satılıyor. feribot acentaları, barlar, kulüp tarzı öyle gelişmiş bir mekan ben görmedim. Genelde böyle Evet. barlar var. Üst katlarında yine gece geç saatte işte house müzikler, tekno müzikler gibi şeyler olabiliyor. Evet, Çarşı Pazar Caddesi'nden denize doğru uzanan yolu sizlere göstermek için uzun uzun şöyle bir çekelim dedik. Kamerada izin verirse tabii ki, çünkü çok sıcak. Şu anda saat 1:30, dışarıda dediğim gibi 40 derecelik bir sıcaklık var. İstersen şöyle bir yerde kahve falan da içebiliriz. Kahve de içebiliriz. Serin bir yer bulup istiyorsan girelim. Valla ben burada öyle klimalı, kapalı bir alan olduğunu çok sanmıyorum. Çok doğal, salaş bir yer evet, çünkü. Evet, geneli mekanların hep açık ve sıcak diyebiliriz. Fanlarla soğutmayı sağlıyorlar. Bak bu şekilde hep mekanlar. Bak böyle, aynen. Fanlar çalışıyor içeride. Burada türlü türlü mutfak var arkadaşlar. Batı mutfağından yemekler var. Çin mutfağı var, Hint mutfağı var, Tayland mutfağı var. Her yerden mutfak bulabiliyorsunuz. Gel Cihan'cığım gel, şöyle bir yer var. Girerken böyle ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Her Çok dükkana güzel girerken bir ayakkabılar çıkıyor. Ne güzel, baksana Cihan. Bunun sesini çok severim. Bu kendini geliştiremedi be Ebru. Evet, kurbağa olarak kaldı. 10 sene önce de böyleydi. Bu hala devam ediyor. Rengarenk ya dükkanlar. Evet, Ebru'nun en sevdiği Tayland hizmetlerinden bir tanesi de tabii ki masajdır. Bence kadınların %90'ı masajı sever. Vallahi. Tabii ki Tayland deyince de akla gelen şeylerden bir tanesi masajdır. Peki, Masajların ortalama ücretlerini de dur göstereyim. onu söylemeden önce hemen Evet. sana bir şey soracağım. Şimdi biz adaya gelmeden önce adaya ulaşımı sağladığımız o Tayland ili olan Satun.
Evet. Satun'a varmıştık ve sen bir masaj yaptırdın orada. Yaptırdım. Satun turistik olmayan bir yer ve Evet. nasıldı o masaj Çok da deneyimi? iyi değildi. Çok da iyi, demek ki turistik yerlerde daha iyi oluyor bu hizmet. Bakalım fiyatlar neymiş? Fiyatlarda ortalama 1 saatlik masaj 350 baht. Yani 350 lira. 450 lira falan yapıyor. 450 lira Thai masajının 1 saati. Foot masaj, ayak masajı var. O da 350 baht, yani 450 lira. Şimdi biz baht hesabı yaparken kaçla çarpıyorduk onu da hatırlıyorum. 1.35 ile çarpıyoruz. 1.35 ile çarpıyoruz. Evet. Hepsini 1.35 ile çarpıyorduk. Yani Masaj severleri buraya duyuyoruz. gelmişken Thai masaj yaptırılır ya. Thai masaj mı? Tabii. Bulunduğumuz adaya Tayland'ın birçok yerinden aslında feribot seferi var. Krabi dediği Tayland'ın yine böyle bir koca bir turistik bölgesi. Trang dediği yine bir ili bildiğimiz Phuket, Phuket. dediği yine çok turistik bir bölgesi. Bunların hepsinden bu adaya bak 8,5 saat demiş. Bayağı da uzun süreli feribot seferleriyle birlikte buraya varabiliyorsunuz. Evet, Pattaya plajına doğru yürüyüşümüze devam ediyoruz. Çarşı Caddesi diyebilir miyiz buraya Ebru'cum? Tabii ki zaten tek bir caddesi var. Hatta Türkiye'de olsa Cumhuriyet Caddesi ya da Milli Kuvvetler gibi bir ismi olurdu muhtemelen. O caddeden devam ediyoruz şu anda. Az bir yolumuz kaldı. Tahmin ediyorum ki akşam burası acayip kalabalık bir hal alacak. Evet. Çünkü sağlı sollu mekanlar var ve gece insanlar eğlenmeye, eğer sahillere inmiyorlarsa, buralara geliyorlarsa burası bayağı cıf cıflı olacak gibi. Böyle yol üzerinde para şey yapabileceğiz, bozdurabileceğiniz ofisler. İşte sol tarafta Yellow Duck demiş, sarı ördek dondurmacısı. Yine Kuaförler. burada mekanlar. Güzel, nezih mekanlar. Genelde adanın içinde bu tarz motosikletler hareket ediyor. Başka bir şey görmedik pek. Evet, geliyor hatta bir tane. Ha, geliyor. Bunlar taksiler işte. Ada içindeki taksi hizmeti böyle. Nereye giderseniz gidin 100 baht alıyorlar. Yani zaten ada 2 kilometre baştan başa. 2 kilometre gitsen de 100 baht, yani 130 lira. Ne bileyim 500 metre gitsen de aynı parayı alıyorlar. Burada yürümek daha mantıklı değil mi? Tabii canım. Çok yorulmadıysan sürekli böyle bir keşiflerde bulunmak daha mantıklı. Böyle dalış şeyleri var sürekli her tarafta, dalış okulları, okul mu dedim ya, dalış ofisleri daha Sormak doğrusu. ister miyiz? Nasıl? Sormak ister miyiz? Soralım, ne soracağız? We speak English, İspanyol, İtalyan, Turkish. Do you speak Turkish? Yes, Turkish yap ya. I teach you Turkish. Okay, I teach you Swedish. Swedish, yours is harder I believe. Yeah, both are too hard, I know. Both are hard. From here, Felipe, We are here now. here now, Şu anda buradayız. like And this, and we go 40 minutes to a place here called Long Beach. okay, 40 dakika buraya gidip Long Beach diye bir yere varıyormuşuz. Üf, oha. Çok iyiymiş ya. It's 4,000 baht per person. 4000 Lunch. baht. Yeah. Fruits, snacks, insurance, national park fee, everything. This is for the 40 minutes Yes. sailing. Yes. Eğer bu ilk başta söylediği 40 dakikalık dalışı yapacaksak kişi başı 4000 baht for Yes, one. for one person. Eğer lisansın yoksa 4000 bahtmış bir kişi için, yani 5-6 bin lira gibi bir rakam yapıyor. This is all day from morning to From 8:30 and you come back at like 1:30. half day. 8.30'dan 1.30'a kadar süren bir organizasyonmuş. If you already have the license, it's 3,270 baht. Daha önceden dalış yapmış, lisansı olanlar için de 3000 küsür bahtmış. Onlar için biraz daha ucuz oluyor. Okay. Thank you very much. No problem. We will decide what to do. Thank you. problem. Have a good business. You too. Thank you. Pattaya Beach'e geldiğinizde ilk gözünüze çarpan şey buradaki insan hareketliliği. O da şundan kaynaklanıyor. Bakın orada çantalar, bavulları göreceksiniz. Adaya bu feribotlarla diğer illerden ve adalardan gelen insanlar buraya iniyorlar ve hatta burada pasaport kontrolü yapılan bir nokta bile var. Yani dışarıdan ülkeye giriş, ilk girişi yapan turistler için de burası varış noktası. Plaj böyle. Drone'da da gördünüz zaten. Uzunlamasına. Çok güzel görünüyor ya. Şuradan şöyle giden, sağ tarafta oteller, mekanların bulunduğu ve hatta otellerin fiyatlarına inanamadığımız otellerin bulunduğu. Biraz bahset istiyorsan ondan. Denize sıfır oteller arkadaşlar. Baya hani şöyle görüyorsunuz denizi. Evet. 2500-3500 baht Evet. arasında. Ama yaklaşık herhalde hepsine sorduk. Değil mi? Evet. 8-10 tane bütün şu sahil boyunca kurulmuş olan otellerin hepsine sorduk. Bir tane bile yer yok. Hepsi 10 gün 15 gün sonraya Evet. boş oda olduğunu söylüyorlar. Şunu anladık biz, buranın muhtemelen abi
internette satışı yok. Evet, yok. İnternette göremedik biz bu otelleri. Muhtemelen buraya her sene gelen belli insanlar var. Olabilir. Şimdi biz eğer diyelim biz bunu yapıyor olsaydık, geldik diyelim burada bir otelde kaldık bir hafta 10 gün. Bu otelden çıkarken iletişim bilgilerini alırdık. Evet. Değil mi? Seneye yine bu zamanlar için Tabii. buraya gelmeden belki 6 ay önce o odayı tutardık. Ya da arkadaşın haber verir. Mesela biz şimdi sizlere haber veriyoruz. Siz daha kolay otel bulabilirsiniz. Evet. Denize sıfır bir otel rezervasyonu yaptırabilirsiniz. Kesinlikle. Burası böyle kapalı bir kutu mantığında çalışıyor. İnternete çok fazla palazlanmamış daha olaylar. O yüzden yer bulması bu şekilde işliyor. Şu anda bir beğeni alabiliriz mesela. Adayı beğenip Tabii de. sizin için neler yapıyoruz. Bak güneşin altında kamera, kaç tane kamera değişti burada, haberiniz var mı? Geç, penaltı vuracağım. Geç. Bu kimin ya? Geç, Cihan, penaltı vurma. vuracağım. Geç. Şu, bak kale şurası. Evet. Dur öyle, hazır ol. Geliyor. Ve gol. Gel. Çok küçüktü. Kale çok büyüktü. Olmadı. Top küçüktü, Kol kale bozuk, büyüktü. Kol bozuk. Kol bozuk, evet. Kol Ay Cihan, genelde denizin bozuk. güzelliğine bak. Şöyle arkadaşlar. Aa, çok Gerçekten güzel. çok güzel. Şimdi şu Tayland'a neden içeri girerken nasıl bir problem yaşadık onu bir baştan anlatalım size. Biraz canımız sıkıldı ama geçti benim. Geçti, benim de geçti. Şimdi biz Langkawi'den yani Malezya'nın adasından feribot biletimizi aldık. Langkawi'den çıkarken pasaport kontrolü yapıldı. Malezya'yı terk ediyoruz diye orada bir şey vuruldu bize. Feribot istasyonunda damga vuruldu. Ondan sonra feribota bindik ve Tayland'a geçtik. Feribottan indik diğer herkes gibi. Feribot yaklaşık 50-60 kişilikti. Özür diliyorum, 50-60 kişi vardı feribotta. Bu ses ne kadar rahatsız ediyor bilmiyorum ama gidiyor şu an. 50-60 kişi vardık feribotta ve bunların en fazla bir 10 kişisi falan turist dışarıdan, değil mi? Diğerleri ya Malay'dı, thank you very much. Kopunka. Ya Malay halkıydı ya Taylandlıydı. Bir 10 kişi falan biz turisttik. Ya indik feribottan, pasaport kontrol noktasına geldik. Pasaportları adama uzattım, Ebru arkamda, ben önde. Pasaportlara baktı, Türk müsünüz dedi. Evet dedim. Kaç kişisiniz dedi. 2 kişiyiz, ben ve eşim dedim. Ebru'yu gösterdim ve üstümüz başımız da gayet toplu yani. Mesela Tabii. Ebru'da şey huyu var. Çantasına ayakkabılarını, terliklerini falan asıyor böyle tam hippiler gibi. Ben diyorum biraz daha derli toplu olalım. Daha toplu çantalar. Efendi gibi tipimiz, saçı başı toplamışsa. Kaç kişisiniz dedi. 2 kişiyiz dedim. Bir dakika bekleyin dedi. Ofis var arka tarafında, bu kontrol damga vuran ofisirlerin, personelin arka tarafında. O ofisten bir kadın çıktı geldi. Siz dedi bir ofise kadar alabilir miyiz? Biz hiç sormuyoruz neden diye tabii. Çünkü, Ama ben tabii çok şaşırdım çünkü sadece bize uygulandı evet, o anda. ya olağan bir uygulamadır diye düşündük. Bizden önce giren bir turist de görmedim ben çünkü yani damga yiyip de Tayland'a giriş yapmadılar bizi. Biz en önlerdeydik sırada turist olarak, görmedik kimseyi. Biz de normal bir uygulamadır diye ofise kadar gittik. Ofise girdik. Bir kadın vardı bilgisayarda bilgiler yazıyor. Başka kadın vardı, o da bir bilgiler daha alıyor. Ofiste hemen biz girdiğimizde karşımızda böyle Hintli tipli, ya o Hintli diyebileceğim bir adam vardı. Ona bir şeyler soruyorlardı. Daha sonra o çıktı, bizi muameleye aldılar. Ne sordu bize? Niye geldin? Ne kadar kalacaksın? Nerede kalacaksın? Dönüş biletini göster vesaire. Nazikçe soruyorlar tabii bunları ama hepsini tek tek soruyorlar. Giriş dijital kart formunu doldurdun mu vesaire. Hepsini yapmıştık zaten. Şu bilgiyi de vereyim bu arada. Biz dönüş bileti falan almadık. Girdik abi internet sitesine. Türk Hava Yolları'ndan bir bileti rezervasyon alıyormuş gibi isimlerimizi doldurduk. Son noktaya geldik. TK57 mi neydi hatta? O uçuşunda o son noktasında ödeme sayfasına gelmeden önce fotoğrafını çektik. Sorarlarsa bunu dönüş bileti diye gösteririz dedik. Kalacağımız oteli de tutmamıştık. Sadece yine sistemden fotoğrafını çekip yazdık oraya. Çünkü bir sürü otel var. İndiğinizde çok daha ucuz oteller bulabiliyorsunuz diye. Neyse bunları orada insanlara gösterdik. Fotoğraflarını çektiler. Kabul ettiler. Bizi bir 15-20 dakika ofiste oyaladılar, beklettiler ve daha sonra girdik. Tekrar o pasaport kontrolü yapılan noktada pasaportlarımızı verdik. Mühür vurdular ve adaya girdik. Bu şekilde oldu. Şurayı atladın sadece. Şimdi bizim normalde telefonlarımızdaydı o kayıtlar. Yani rezervasyonlarımız, uçak ve otel rezervasyonlarımız telefonlarımızdaydı. Onların ekran görüntülerini alıp birbirlerine WhatsApp'tan atıp çıktılarını aldılar. Biz o çıktıları tekrar girişte verdik. Evet. Şimdi girmeden önce başka turistlerle konuşmuştuk. Siz ne yaptınız diye. Onların da telefonunda vardı. Evet. Ama onlara öyle bir muamele gerçekleşmedi. Yani onların çıktılar alınıp böyle koskoca A4 kağıtlarını vermediler. Herkes telefonundan gösterip geçti. Bize böyle bir şey uygulandı. Sonra biz işte pasaport kontrol noktasına gittiğimizde şunu gördük ki feribotta bizimle olan diğer turistler sadece giriyor, pasaportunu veriyor, adam alıyor, tak basıyor, hiçbir sorgulama yapmadan onları içeri attılar. Bizi almadılar. Niye böyle oldu bilmiyorum. Daha sonra geldik, benim şimdi Facebook'umda
Tayland'la ilgili paylaşımlar yapılan böyle şeyler var, gruplar var. Böyle birkaç tanesine baktım zaten sürekli önüne düşüyor ya. O tarz gruplarda hep de şunu görüyorum abi. Tayland'da hırı gürü dövüşü hep bakıyorsun yabancılar çıkartıyor. Hani hiçbir Türk'ün bir olayını görmedim ben bu işte forumlarda. Hiç öyle bir olay görmedim ama şöyle de bir haber gördüm. 2 tane Türk genci Bangkok'tan çıkış yaparken vizelerini uzatmışlar, manuel yazmışlar ve yakalanmışlar. Normalde 2 ay sonra çıkması gerekirken 9 ay sonra çıkıyormuş. Böyle bir haber gördüm sadece. Acaba diyorum hemen yeni o haber, o iş olduğu için mi bize öyle bir muamele yapıldı? Ama ne olursa olsun 2 tane zibidinin yaptığı şey yüzünden bir karı koca bir çiftin oraya Evet. derli düzgün girmeye çalışan bir adamı oradaki diğer züppelerin yanında ayırıp da ayrı muamele yapması içerideki diğer Hintli vatandaşla birlikte bilmiyorum. Bize koydu olsun. Biz de az harcama yapacağız inadına. Yapacak bir şey yok. Buralar var ya akşam aşırı canlı olacak galiba. Şunlar falan hep ışıklandırma çünkü. Akşam gelelim Cihan buraya mutlaka. Mutlaka faydalanalım. Bak şeffaf kanal. Aa Cihan ondan istiyorum ben de. O zaman basacağım parayı, oteli tutacaksın, ondan sonra verecekler. Otelde yer varsa tutarız. Hello. Do you have room for 2 people 2 days later? 2 days later. Yeah. Let me check, sir. Okay. Fully booked, sir. You are fully booked. When is the first empty room? Empty room. Bak 10 gün sonra boş yer vardı yine. Minimum bir hafta sonraya boş yer var diyorlar. This is our price, sir. And Yeah. then we have promotion. Right. Bu oteldeki en uygun oda hemen bakıyoruz 6200 lira. 6200 baht. Yani 7000 liradan biraz daha fazla. Burası Kallavi bir otel. Thank you very much. Have a good day. Denize sıfır bir otel için. Yani Çok uygun denize bence. sıfır, havuzu var, kahvaltı dahil. Ya bu çok gereksiz. Hani gelip burada... Ya sen de Ben vermem o parayı. Sen verir misin? veririm tabii denize sıfır verilir. Bizim otel de çok güzel ki. Tabii canım de bizimki de denize 3 dakika. He, 9 dakika hayır. Hayır 9 dakika. abartma ya ne 9'u. 8-9 dakika. Hayır Cihan o kadar yok. Yok mu? Valla ben vermem. Havuzuna girsem zaten kimse bir şey demez. Ya havuzuna girmeye gerek yok deniz varken. Şurasına otursam kimse bir şey demez. Gidip sadece odasında kalmak için de o parayı vermem yani. Pekala. Çarşı pazar dolaşırım gelirim denize girerim. Akşam tsunami olsa ne olacak? Yer olsaydı öyle bir kalırdı ki. Bir gün. Bir gün kalırdım. Biz buradayız. Buradayız. Tamam şuradayız. Oradayız. Şuraya gideceğiz. Sunrise Beach'e mi gidiyoruz biz şimdi? Yol tarifi alıyorum. Alın. Başla diyorum. İyi yaptın. 350 metre. Süper. Hiç taksiye gerek yok. Sahilde sıkıldın, çıktın, yürüyeceğim, diğer sahillere gideceğim dediğin gibi maksimum yürüyeceğin 10-15 dakika. Tabii yok bile. Yok. İşte. Adada fark ettiğim şeylerden bir tanesi de şu, Ebru sen beni doğrula ya da yanlış de. Tamam. Hani böyle bir yere gidersin, o gittiğin yerin en merkezi alanında, bölgesinde bir hizmet belli bir fiyat olur. Hatta normalden biraz yüksek olur. Burada her yer aynı değil mi? Evet. Bir de bir ücra bir yere gidersin, daha işlek olmayan, daha sakin noktalara gittiğinde o hizmeti daha ucuza alırsın. Burada hiç öyle bir şey yok. Evet. Nerede fiyat neyse her yerde o. Çok da güzel bir cümleyle kapattım bak. Nerede fiyat neyse her yerde fiyat o. Yazın bu cümleyi yazıp unutmayın. Edebiyat derslerinde okutulsun bu. Evet şimdi Aa, harika bir yere geldik. Geldik. Küçük bir köye geldik. çok güzel. Bunlar Kukulka. kiralık mı? Hello. Are these for rent? Reception? Hello. Are these for rent? Do you have any empty room after tomorrow? Oh, we are no. Tomorrow, if you come 2 o'clock, and then you come out again, okay? Ha, tomorrow 2 o'clock I come here and check again. Yes. Okay, thank you. And how much one night? 800, 900. Okay, thank you. Yarın 2 gibi gel diyor, bir daha bak diyor. Günlük doldur boşalt çalışıyor burası herhalde. Çok güzel bir yermiş ya. Burada kalsak çok güzel olur. Şurası mesela kilitli. Ha. Zincir var bir de. Enteresan bir yer ya. Bunların hepsinin dolu olma ihtimali sıfır bence. Bugün Galiba. bitti diyor hani, git bugün git yarın gel mi nedir yani? Temizlik falan yapmak istemiyordur. Zaten bir gittik yatıyor orada böyle. Evet. Kim bakıyor belli değil. O onu atıyor, o onu atıyor. Değişik kafalar ya. Rahatlar, rahat. Çok rahatlar. Sıcak, sıcak onları mayıştırmış. Mayıştırmış. Bizim gibi dertleri yok.
Neydi bizim bir lafımız var ya, kurt kışı geç ayazı yer ama seneye unutmaz mı? Neydi o? Evet. Burada öyle bir dert yok. Adamın Evet. doğalgaz derdi yok. Kış geldi. Bir Şurada yağmurları uzanıyor, yağıyor. yatıyor vallahi. He, ağaçlar zaten Ne full yapacağım meyve. parayı diyor. Düşünsene Cihan, şurada kalıyorsun. Gel bakalım gel. Gel şunu çağıralım. Gel. Kalacağız. Gel. Gel. Ne yapıyorsun buralarda sen? Ne yapıyorsun sen? Gel. Gel. Ay güzelim benim, gel. Gel. Gel bakalım. Gel bakalım gel. Aha. Biz verelim. Thank you. What is his name? I don't know. Okay. Kuma atmasın söyle de. Sen elinden... Gel. Gel. Siyah dog. Gel. He won't get too close, but Ah. maybe the food will help. Is it too hot to be in there? No, it's not. It's actually really comfortable. Yeah? Yeah. Nice. It's called Barren Village here. Mhm. And if you come here next time, just booking advance. This is what we thought because we came to the island and there is no space in any hotel. And we thought maybe they are booking it from months before. Yeah. This is what you did, yeah? What's your name? Lori. Lori. Yeah. Lori diyor ki arkadaşlar burada oteli aylar önce tutmuştu. How many months before you booked hotel in here? Right here in this Barren Village, like 3 months ago, like Vay. 3 three, ay four önce. months, 3-4 ay önce. And how much was the price? Do you remember? Here we booked 7 days. One bungalow like this Yeah. is 200 something. Ha, 7 gününü great price. yeah, 200-300 dolar arası bir fiyata 7 günlük bu bungalovu tutmuşlar. Ama bundan 3 ay önce tutmuşlar tabii ki. I hope you have a good holiday. Thank you. Thank you for taking care of him. You guys have fun. Thank you. Be safe. Enjoy your vacation. Thank you. Kamerayı açınca insanlar geriliyor işte. Bu zor bir iş arkadaşlar. Bu alıp kamerayı eline böyle düdük gibi dolaşması kolay değil. Bak kıza dedim ki sen dedim biraz röportaj yapalım. Tatil anılarını bir şeyler anlat dedim. Tamam dedi. Kamerayı bir açtık. İçine kaçtı kız git kayboldu ya. Bu iş böyle abi. Kamera zor iş. Al. Evet geldik şimdi. Ne beach bu? Sunrise. Sunrise. Güneş. Aa çok güzelmiş burası. Wow! Güneş doğuşunu burada izliyorlarmış arkadaşlar. Bayağı güzel bir şey bu. Harika. Güneşin doğuşu, Batışı farksız. Nasıl yaşanır? Bak işte sanatçı böyle. Ebru Gündeş o şarkıyı buraya gelip yazmadıysa ben de hiçbir şey bilmiyorum Türk sanat müziğiyle ilgili. Güneşin doğuşu sahili var. Güneşin batışı sahili var. Pattaya sahili var. Biz Pattaya sahilini gördük. Şu anda güneşin doğuşu sahilindeyiz. Ama güneşin doğuş saatinde değiliz. Doğuş saatinde değiliz. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Diğer sahilden çok daha güzel bir sahil. Bence de. Çünkü Burası muhteşem. muhteşem. Hem önündeki adalar çok daha güzel, minik yakın. Çok daha sakin. Sakin, harika bir manzara. Onun dışında bana bambaşka hissettirdi yani. Orada çünkü bir böyle ticari bir kafa Doğru, var. anlıyorum Bak seni. burada da bir sürü tekne falan var ama o ticari hissiyatı burada yok nedense. Herhalde o çarşı pazar caddesine çok yakın olduğu için öyle bir insan hisse kapılıyor da olabilir. Şimdi kano kiralamayı soracağız. Şu adaya kanoyla gitmeyi düşünüyoruz. Orası da muhteşem görünüyor. Hemen soralım bakalım. Is it for rent? Now have 1 hour only. Yes. And how much? I close 6 o'clock. Yes. Saat 6'da kapatıyormuş. 1 hour 200 baht. Can we go 2 people in one kayak? Is it same price? 200 for 2. Okay. 2 kişi 200 baht bir şeye binebiliyoruz kanoya. Ancak şöyle bir durum var. 1 saatiniz kaldı diyor. Şöyle mi yapsak? Yarın mı gelsek buraya biraz daha erken bir saatte? Öyle yapalım bence. Şimdi 1 saatte oraya gidip gelemeyiz. Abimin sesi çok gırtlaktan diyor çünkü. Bana ağrı biz bunu hiç risk etmeyelim yarın gelelim. O saat 1 saatte oldu mu bizi orada oltayla çekebilir. Gerek yok yarın gelelim adam gibi uzun uzun gezelim. Tamam. Tamam. İp mi? Yılan mı? İp ya. İpmiş. Cihan cennete düştük be. Çok Şuna bak. gerçekten. Sanki içme suyunun içinde yüzüyoruz şu an. Suya bakın ya, inanamıyorum.
Tom Hanks görmesin anında düşer vallahi birader. Adada çok güzel bir ağaç karşıladı bizi. Ve insanlar buraya deniz kabukları asmışlar. Bakın her tarafta çaput gibi. Cihan biz de yapalım. Ağır bir de. Ağaca yazık değil mi biraz ya? Baksana Yazık bir tanesi ya. 1 kilo çekiyor bunu. Bakayım. Aa, evet ağırmış. Yıkmışlar ağacı ya. Şöyle ağacı zorlamayacak bir yere alsak. Olur. Bağlıyorum Cihan. Oo, bu arkadan insanlar geliyor. Gidelim biz de bence. O da göründüğünden daha büyük bir ada anlaşıyor yani. Çok güzel. Gidiyoruz mu? Hadi gel gidelim. Hadi. Evet, adanın derinliklerine doğru ufak bir tropiye çıktık arkadaşlar. Cihan! Aa, burada da varmış sahil yeri. Oo, burası güzel. daha iyi. Hoppa! Çok iyiymiş yahu. Çok güzel. Aa, bu ne? Ne? Üf! Ay o ne be? Balon balığının dikenli sakallı versiyonu. Şey, o Sakallı ne? balon balığı bulduk arkadaşlar size. O neymiş lan? Çok tehlikeli bir şeye benziyor yalnız. Bir tutsana, iğneleriyle bir şey yapayım. Yapma yapma. Dokunacağım, bir şeyle dokunacağım. Patlarsa? Patlar mı? Ya patlarsa balon balığı adı üstünde. Oha Ebu! Şaka yapıyorsun. Kemik, kemik. Oha, bu balıkla denizde karşılaştığınız anda Tayland'ı terk ediyorsunuz arkadaşlar. Oğlum bu ne? Şuna bak bak. Bak, kemik, kemik resmen. Alayım bir tanesini. Alma alma. Ya zehirliyse? Abi bu zaten lanetli, bu zehirli olsa ne olur bu? Üf, kokuyor da çok kötü. Çok fena kokuyor. Kaç daha neler var bakalım gel. Jobs 5. Jobs 5. Jobs. What's his name? Coffee. Merhaba. Şu anda adadan geldik ya, o küçük adadan. Sana bir soru sormak istiyorum. Sor be. Burada ne kadar kalırsın? Bak şu anda erken belki biraz konuşmak için ama şimdiye kadarki hislerimle en az 2 hafta kalırım burada. Ben de kalırım. Çok sevdim burayı gerçekten. Biraz bizim ulaşım yollarımıza uzak bir yer. Hani Türkiye'den çıkayım Evet. geleyim desen biraz terste bir ada. Ama niye? Malezya'ya geldiğinde çok kolay ya. Malezya'ya gelirsen Evet. yine biraz çok kolay değil ya. Kolay canım, ne olacak, o kadar da olsun. Birazcık zahmete katlanıp buraya gelinebilir ama fiyatları çok uygun. Evet. Dalma olayları da, dalgıçlar zaten geliyormuş. Dalgıçlar gelsin abi. Su altını sevenler gelsin. Kanoyla adaları gezmek isteyenler de gelsin bizim gibi efendim. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Burun'a gidiyoruz. Yani hem çok kalabalık aslında ama rahatsız edici bir kalabalık değil. Değil, yok. Yani Yok ya, çok Aşırı- kalabalık denmez buraya ya. aşırı bir kalabalık yok, evet. Evet. Şu kanoyu çok seviyorum ya. Keşke bütün kanolar böyle olsa, şeffaf. Bununla denize çıktığımızı düşünsenize, ne kadar güzel olurdu. Bütün balıklarla birlikte yüzerdik. Cihan, bir tane bundan alalım bana. Fethiye'de değil mi? Evet. Onu biz yapamaz mıyız ya? Nasıl yapacağız? Ne bileyim, damacanadan Plexiden. falan. Plexiden. Sahilde yürürken böyle atraksiyon alanları yakaladık. Lipe yazmışlar. İnsanlar önünde böyle fotoğraflar çektiriyor gelip. Güzel tatil anıları bırakıyorlar. Ne diyorsunuz Zebra Hanım? Güzel tatil Çok anıları güzelmiş. hakkında. Çok güzel. Bak burada da kalp var. Burada bir kalple. Bunlar hep sanat işte değil mi? Tabii ki. Aa, şuna bak Cihan, ne kadar güzel. Dönme dolap mı o nedir? Ağaç.
Ağaç. Bak zengin bölgesine geldiğimiz nasıl belli oldu hemen adanın. Böyle bir sanat yüklendi içimize ya bir anda. O zaman sanat zenginler için midir? Hayır tabii ki. Sanat halk içindir mi? Sanatlar içindir. Kimler için? Sanatkar. Sanat sanatkarlar içindir, evet. Baksana bir havası değişti hemen ya ortamın. Burası nedir böyle? Burası burada da yine bayıldığı kesin insanların da. Daha böyle sakin bir eğlenceyle bayılıyorlar. Beach Club. Çok güzelmiş burası. Beach Club, Beach Club. Bayağı güzelmiş, evet. Burada oturup bir şey içelim dönüşte. Tamam. Bak diyor ki cennet on earth not a place to find. Cennet dünyada bulunacak bir yer değildir. Ama yapılacak bir seçenektir, bir seçimdir. Yani cennetini sen yaratacaksın diyor kendi seçimlerinle. Burada bunu demesi kolay tabii. Fatura yok, bir şey yok. Vergiler Allah bilir yüzde kaç. Adanın denize girilecek en dehşetengiz noktası burasıymış arkadaşlar. Şöyle baktığımızda küçük de olsa bir Patara'yı hatırlatıyor değil mi? Cihan çok güzel bir yer burası. Evet, bayağı güzel. Lagun oluşmuş bak böyle. İleride burun. Evet şu anda adanın en uç noktasına geldik. Cihan inanılmaz bir yer. Evet. Bakın Gerçekten. burası sağımız deniz, solumuz deniz ve biz böyle bir uçtayız. Adanın en güzel noktası diyebiliriz şu ana kadar gördüğümüz. Evet çok güzel. Muhtemelen daha güzelini de göremeyeceğizdir. Zaten bu kadar da ada. Yani. Bir anda yapacağım. Aha Bir anda yuttu beni. Baksana 2 adım attı. ben gelemeyecek gibiyim ya. Bir de yokuş aşağı bayağı. Böyle guluk yapıyor, batıyorsun bak. Bir adım at. At bir adım. Battım işte şu an. Gel, daha batmadın gel. Ah. Ama gidiyorum ya Cihan. Gel gel gel. Evet, sahil gezmelerimiz bitti. Yavaştan çarşıya düştük tekrardan arkadaşlar. Bak farkında mısın bilmiyorum bir kalabalıklaşma başladı. Kalabalıklaşma var. Muhtemelen akşam yemek saatinde saat 8 gibi 9 gibi falan bu caddelerde adım atacak yer olmayacaktır. Evet. O yüzden biraz daha erken davranalım dedik ve karnımızı doyuralım dedik burada bir restoranda. Bakıyoruz ortalama fiyatlara şöyle aşağı yukarı balıklar biraz normalin tabii ki yani diğer fiyatlara göre biraz pahalı gibi gözüküyor. Aa, baksana kocaman balık Tavuklar pişiriyorlar. daha uygun. İşte burgerler de tavuklarla yarışıyor. Şimdi lokal şeyler yemek var, balık yemek var ama biz ne lokal Hello Brother. Ne lokalle ne de balıkla çok bir şeyimiz yok, aramız yok. O yüzden muhtemelen yine tavuk usulü bir şeyler yiyeceğiz gibi geliyor bana değil mi Ebru? Evet her zamanki gibi. Bildiğimiz tavuk yemeğinden şaşmayacağız gibi. Şimdi mekan bakıyoruz, güzel tavuk yapan bir yer görürsek oraya gireceğiz, orada yiyeceğiz yemeğimizi. Şimdi ben sana bunların diliyle alakalı bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Burada nezaketten şaşma diye tamam mı? Şimdi burada kopkun teşekkür ederim demek tamam mı? Kopkun ama kadın yani söyleyen kişi kadınsa sonuna K getirmek zorunda. Yani kopkun K diyecek. Erkekse, Buraya girelim mi? Ay Cihan tavuğun çok sana güzel. çiftliği buldum sana. Chicken Farm. Chicken Farm. Tavuk çiftliği buldum sana. Harika bir yer. Direkt alalım bak taze yakmış hemen orada çatır çutur pişiriyor ve servis yapıyor içeriye. Girelim. Ve içerisi bayağı Menüye kalabalık. bakalım mı gel fiyatlara da bakalım. Nece lan bu? Çince. Hepsi Çince bunlar. Chicken soup. Yok mu Türkçe? Bu adaya Türkler ne zaman ayak basacak Ebru? Adada Türk yok değil mi? Bak burada var. Heh, var mı Türk? Evet. Small large. Large diyor 250 yani 300 lira falan. Şunun large'ı ama bu ne demek large? Onu da bir çözmek lazım. Tavuk göğsü şu. Ha, onun büyüğü. Evet. Tamam. Girelim o zaman. Bence de girelim. Çok güzel Girelim. Hiç görünüyor. uğraşmayalım daha fazla. Oo, mekan güzel. Kakılı. Azıcık bir sıcak var. Oh, fan da geldi. Tamam. Sıcağı da yendik. Yemeklerimiz geldi. Ateşte tavuğu o kadar özledim ki. Çok güzel görünüyor.
Bir adet patates kızartmamız var. Yağsız, tuzsuz, tereyağsız, hiçbir şeysiz, katkı maddesiz lapa bir İdare et pilavı. pilavımız var. Ve Cihan'cığım da şöyle bir yemek söyledi. Kalamar. Kalamar, salata, malata. Tam olarak bunu söylediğimi emin değilim ama bu geldi. Neyse yapacak bir şey yok. Yani güzel görünüyor. Başka bu kadar mı yemeğimiz? Bu kadar. Daha ne olsun Cihan? Yeter değil mi? O zaman bize afiyet olsun. Yemeğimize doğru bir yol alalım biz. Cihan çok güzel. Güzel güzel. İyi yapıyorlar ya. Harika. Afiyet olsun. Bence Heh, olan bir de buradaki insanlara tereyağlı pilav yapmayı öğretelim. Bu çok zor bir şey değil. Yani tereyağı niye yapmıyorlar acaba? Lezzetine lezzet katacak. Onlar da şok olacak. Üretmiyor. Hayvancılık yok burada bak. Etleri, kırmızı etleri falan hiç iyi değil mesela. Bizimkiler gibi değil. Değil mi? Doğru. Yani o yüzden hayvansal üretimi çok yapmıyorlar yani tavuk dışında. Tavuk ve balık. Tavuğu da çok iyi. Bilmiyorum şimdi atıyorum ama bilenler söylesinize. Bilmiyorum. Yiyoruz mu? Hadi yiyelim. Hadi bari. $740 bak ne yapıyor? 900 lira falan yapıyor. Evet. İyi yedik ama ya. İyi doyduk yani. Thank you very much. Duşumuzu aldık, giyindik, hazırlandık. Şimdi dışarı çıktık ve size buranın akşamını, gece hayatını Bak göstereceğiz. size yemin ediyorum sadece sizin için süslendik bak. Yoksa ben Bu ne süslenmiş ayakkabı halimiz mi? bu süslenmiş halimiz. Ne ayakkabı giyerdim, ne temiz tişört giyerdim. Pislenmesin diye eskilerle sabah neyle takıldıysak onunla takılır güne devam ederdik şu anda ama sırf sizin için giyindik, ettik. Şimdi buranın gece hayatına bakacağız. Ben sana bir şey sormak Bu istiyorum. arada pardon gece hayatına bakabilir miyiz bilmiyorum. Saat şu anda 10. Gece hayatı dediğin 12'de falan başlar. Evet, uyuyabiliriz. Uyuyabiliriz ama en azından uyuduğumuz ana kadarki gecesini adanın göstergesi diyelim. Bu ne kalabalık peki? Kalabalık. Abi şu anda insanlar artık plajlarda işler bitti. Yeme içme, karınlarını doyurma endişesi içerisinde herkes. Veya masaj salonları çok dolu. Masaj yaptırıyorlar. Günün yorgunluğunu atma peşindeler. Denizden gelmişler mesela. Tabii denizden restoranlar dolu. Ebru'nun burada ateş şovları olduğunu söylüyor. Öyle bir şey varmış. Evet, sahilde ateş şovları var. Ateş şovlarını izleyeceğiz. Bak Ebru'nun restorandan geçiyoruz. Her yerde bir imzamız var ya. Bak burayı Ebru çok seviyor mesela. Çok. Burası benim mekan. Gerçekten guleba doyuran bol kepçe dediğimiz. Bak bu barda gece 12'den sonra değişik olaylar oluyor. Onu da göstereyim. Bak şu kel abi var ya hemen önümüzde. Evet, o hep orada. O koltuğa oturmadan ben bu adadan ayrılmayacağım mesela. Bir insan mesleğini bu kadar severek yapabilir. Gerçekten ya. Adamcağız bezmiş vallahi. Neden Ya var yapılmış? ya bu tam senlik bir şeymiş ya. O ne? Demirden yapmışlar bu. Evet. görüyor musun? Çok iyiymiş. Şöyle bizi bir çek ya. Yeni bir günden herkese selamlar olsun. Günaydınlar. Adanın öyle bir büyüsü var ki arkadaşlar. Ayrılamıyoruz. Ayrılamıyoruz. Biliyorsunuz ki ilk geldiğimizde otel rezervasyonumuz patlamıştı. Çok korktuk otel bulamayacağız diye. Sonra şans eseri bir otel bulduk. Son 2 gündür otel bulamıyoruz burada arkadaşlar. Yani ucuz pahalı zaten normalde 1500-2000 lira denize sıfır oteller olan bir yer. Şu anda 4000-5000 lira yapmışlar fiyatları ama yer yok. Hiçbirinde yer yok. Değil mi? 2 gündür yer bulamadık. Yok bulamıyoruz. Dün şans eseri artık son dakika bir otel bulduk. Şans Otel- eseri mi denir artık gidince Göreceğiz. beraber Ya göreceğiz. bence değişik bir deneyim olacak. Çok değişik olacak. Çok enteresan bir oda tuttuk. Resul takası odası. Aha da bu. Adamlar fazlalık tekneyi değerlendirmiş oda yapmışlar otele ya. Işıklar nerede? Bilmiyorum. Ha ışığı da var ne güzel. Değişik bir yer Çok ya. değişik. Bak elbise dolabına bakar mısın? Bunlar böyle bizim bu eski 80'lerde 90'larda Evet şey olurdu kesinlikle. ya, Gece konulara benziyor. salon takımları olurdu hani. Evet. O hava var içeride. Resepsiyonda benim kaydımı yaparken kızlar gülüşüyor odayı duyunca. Gerçekten Yemin mi? ederim ki. Bu da banyosu. Şöyle banyodan burada kapı yok. Olsun havuz manzaramız var. Tsunami falan olursa garanti olan biziz burada. Hiçbir şey olmaz. Oo kahveler buzdolapları. Çok hoşuma gitti ya. Evet çok güzel. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Bitti mi? Bitti. Hadi bitirelim burada videoyu aynen ya. Yoksa bitmeyecek bu video.